şekilde yukarıya doğru çıkıyorum. Bu şekilde arkadaşlar şöyle istediğim boya gelene kadar bu şeritlerimizi yapacağız. Şeritleri yaptıktan sonra arkadaşlar mesela şunu elimize alalım. Bunların şu kenarlarını birleştirme yapacağız. Çember haline getirmek için. O da zaten şurada birleştirme yapmıştım ya. Onun aynısı oluyor. Şimdi artık dikime geçeceğim. Arkadaşlar dikişe başlıyorum. İğnemi buradan geçirdim. Şu düğümü içeriye saklamak için ipin arasından iğnemi geçirip şöyle ters yönden ipi içeriye doğru çekeceğim ve şu düğümü kağıtların arasına saklayacağım. Şu ara açık ya, burayı önce dikerek işe başlıyorum. Bu araları mutlaka dikmemiz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar bunun bir içi şu oluyor. Bunu şuraya yerleştiriyorum şu şekilde ve şuradan tutturuyorum. Bunu zikzak olarak arkadaşlar dikeceğiz. Buraya zikzak olarak gidiyoruz. Şu aradan geri dönüp burayı sabitliyorum. Şuraya geldim. Bakın ara açık. Bu arayı yine şurada yaptığım gibi dikiyorum. Bu sırayı böyle komple dikeceğim. Arkadaşlar bakın. İkinci sırayı diktim. Bitti. Şurada ipim. Şimdi göbeği dikiyorum. Şu göbek. Bunu dikeceğim. Bakın arkadaşlar zikzak olarak yine gidiyorum.
Şöyle. Bakın arkadaşlar. Şimdi şunları buraya dikeceğim. 7 tane de böyle mini karelerim var. Bunların da şöyle 4 tarafını dikerek bunu tamamlayacağız. Şöyle bakın. Bu şekilde arkadaşlar bütün bu kareleri böyle buraya dikeceğiz ve sonra dış çevresini yapacağız. Tabanı diktim. Şimdi çemberini, kenardaki çemberlerini dikeceğiz. Çemberi dikmek için, çemberi dikerken normal arkadaşlar zikzak yaparak dikiyoruz. Sadece köşelerde, şeritlerde kırma yapacağız. Gövdede değil, yani tabanda değil, sadece şeritinde kırma yapacağız. Şimdi şu baş kısmını, yani başladığım kısmı şöyle sağlamca bir dikeyim. Açılmasın burası. Normal getireceğiz ondan sonra. Bakın. Şöyle bakın. Şimdi zikzak olarak gidiyorum arkadaşlar. Şeridi çember haline getirdim. O şekilde dikiyorum. Bunların sayıları arkadaşlar ölçülerini içeren fotoğrafları çekeceğim ve videonun içinde paylaşacağım. Bakın arkadaşlar köşeye geldim. Şurası köşe gördüğünüz gibi. Burayı sağlamca tutturalım. Birkaç tur atayım. Çünkü burada kırma işlemi gerçekleştireceğim. Gövdeyi kırmıyorum. Şeriti kıracağım. Bakın. Bir tur daha atayım şuraya. Sağlam olsun. Buraya kadar gittim. Şimdi şu şeriti şu şekilde kırıyorum. Gördünüz mü? Kırdım ve şununla şunu birbirine sağlamca dikiyorum. Çünkü burada dönüş yapacağız. Tam ortasında bakın, köşenin orta kısmında. Orta kısmına denk gelen iki kareyi kırıp birbirine dikiyoruz. Bakın arkadaşlar gördünüz mü? Kırdım ve diktim. Şöyle bir şey oldu. Bakın. Şimdi bunu bu şekilde şöyle tutuyorum ve dönüyorum. Ne yapıyorum? Şurası kırdı. Tam köşedeyim gördüğünüz gibi. Şimdi bununla bunu birbirine dikeceğim. Ve dönerek gideceğiz. Yalnız düz çekin arkadaşlar, kağıdı yırtarsınız. Şöyle. Köşelerde birkaç tur atalım. Mümkün olduğu kadar. Daha sağlıklı olur. Şurada ben tekrar bir sağlamlaştırma yapayım geri dönüp. Köşeye yakın olduğu için bir sürpriz çıkmasın karşımıza. Bu şekilde şöyle şu köşeye kadar geleceğim. Bu köşede de şuradaki yapmış olduğum işlemin aynısını yapacağım. Bakın köşeye geldim. Burayı bir sağlamlaştırayım şöyle yine.
Bakın arkadaşlar, şeridi kırıyorum. Dikkat edin. Kırdım. Bakın, gördünüz mü? Ve bununla bunu birbirine sıkıca dikiyorum. Bundan sonraki sırada arkadaşlar sadece üstüne diğer şeritleri geçirerek dönüyoruz. Şu kırma işlemleri ikinci sıradan itibaren yapmıyoruz. Bakın kırıldım ve ne yapıyorum? Şununla şunu, bakın gördüğünüz gibi yine birbirine sağlamca dikiyorum. Buradan geri dönelim çünkü burası açılır köşe olduğu için.